Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda şu anda piyasayı, dolar kurunu, yeni çıkan ve fiyatı daha alınabilir konuma gelen tabletleri düşündüğümde hepsini derleyip toparladığım zaman bu piyasada alınabilecek en iyi tabletleri inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bildiğiniz gibi bu seride her fiyattan tek cihaz seçiyorum. Fakat 10.000 ile 15.000 bandında çok sağlam 3 tablet var ve tablet alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu tabletlerin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu seriyi yeni modeller çıktıkça, fiyatlar değiştikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için destekleriniz çok önemli. Ve bu aralarda bir tablet alma aşamasındaysak bence tam zamanı diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi piyasalar alt üst olmuş durumda. Dolar, euro sürekli yükseliyor ve şu anda dolar kuruna oranla tablet fiyatları oldukça iyi seviyede. Daha beklediğim zamlar gelmedi. O yüzden bu ara bir tablet almayı düşünüyorsak bence hiç ertelememekte fayda var. Ve bu durum sadece tabletler için değil, laptop tarafında da geçerli. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada HonorPad X9'u görüyoruz. 11.5 inç IPS Full HD Plus bir ekranla gelirken 120 Hz tazeleme hızını 5000 TL bandında bir tablette görebilmek önemli bir artı. Ekranı kullanırken gayet akıcı hissettiriyor. Yonga seti kısmında da Snapdragon 685'i görüyoruz. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 30-40 FPS bandında bir deneyim veriyor. HonorPad X9 çok ısınmıyor ancak performans olarak da çok yukarılarda değil. Ama fiyatını orana düşündüğümde hem ekran hem de performans anlamında kesinlikle yeterli. 6 hoparlörle gelmesi de ses deneyimini, ses kalitesini arttıran detaylardan biri. Kameralarda online dersler, toplantılarda iş görecek düzeyde. İkinci sırada bütçem 7000 bandında ve bu fiyatlarda alabileceğim en güçlü, en kaliteli tableti istiyorsam uygun fiyatlı tabletler içinde benim de favorim Galaxy Tab A9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatını oranla kesinlikle yeterli. Donanım tarafında Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryasıyla Tab A9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablette görebiliyoruz. 10.000 bandında bir bütçeyle klavyeli kılıfı, kaliteli ekranı ve uzun pil ömrüyle HonorPad 9'u görüyoruz. 12.1 inç QHD Plus 120 Hz bir tazeleme burada kullanılmış ve burada yansımasız mat bir kaplamanın olduğunu da söyleyeyim. 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet dengeli ve bu fiyat bandında en kaliteli ekranın HonorPad 9'da olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ve 120 Hz tazeleme de önemli bir artı. Tableti kullanırken çok daha akıcı hissettiriyor. Donanımda Snapdragon 6 Gen 1'i görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla beraber geliyor. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 60 FPS'i rahat rahat veriyor. Günlük kullanımda arayüzde, menüde birden fazla uygulama açtığımızda da herhangi bir kasma, donma sorunu yaşatmıyor. Fiyatını oranla genel deneyimiyle gayet yeterli bir işlemci. Malzeme kalitesi, tasarım olarak da oldukça şık bir tablette beraberiz. Tamamen metal kasasıyla gayet premium hissettiriyor. 8300 mAh batarya ve 35 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Batarya performansı olarak gündelik bir kullanımda ortalama 2 gün rahat rahat götürüyor. Tamamen oyun odaklı kullanımda da 7-8 saat ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz.
görüyoruz. Batarya performansı 10.000 bandında bir tablet için kesinlikle yeterli diyebilirim. 8'li stereo hoparlörle beraber oyun oynarken, video, dizi film izlerken vermiş olduğu deneyim çok başarılı. Ses kalitesi anlamında uygun fiyatlı tabletler için de en sağlam cihaz diyebilirim. Ve klavyeli kılıfı da kesinlikle ucuz, kalitesiz değil. Burada hissiyatı güzel ve gayet kaliteli bir klavye kullanılmış. Yine bu bütçelerde benim birinci odağım performans. Bu fiyatlardaki en iyi oyun deneyimine sahip, aynı zamanda 120 Hz ekranla beraber yağ gibi aksın diyorsan Poco Pad ve Redmi Pad'i görüyoruz. 12.1 inç Full HD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz tazeleme ile de birlikte geliyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı fiyatına oranla da düşündüğümde hiç fena değil ve bu ekran DCI-P3 renk uzayı ve Dolby Vision gibi üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Ayrıyeten 600 nit maksimum parlaklığa sahip. Ekran yönünde dolu bir cihaz. Donanım tarafında Snapdragon'ın orta segmentteki en başarılı işlemcilerinden yani 7S Gen 2'yi görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama bu sisteme eşlik ediyor. Oyunlarda da düşük orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 10.000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. Ayrıca bu tabletin Redmi Pad versiyonu da var. Yani nasıl anlamadım dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü Poco Pad ile Redmi Pad birebir aynı cihazlar. Aradaki tek fark Redmi ile Poco logosu. Arayüz, ekran, kamera, donanım her şeyiyle aynı. Hangisi daha ucuzsa onu alın. Şu an için Redmi Pad Pro fiyat anlamında bir adım önde. 3. sırada benim için tablette birinci öncelik performans ve uzun ömürlük. Aldığımda beni uzun yıllar götürsün. Yani en az 6-7 yıl kullanacağım bir tablet istiyorum. Aynı zamanda da oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS sabit almak istiyorum. Yani 120 FPS, 120 Hz gibi bir beklentim yok ama gerçekten stabil. Aldığımda parasının karşılığını tam olarak verecek bir tablet arıyorsam iPad A16 bu bütçede en iyi seçenek. Tasarım daha da sadeleşmiş. Buradaki iPad yazısı da kaldırılmış. Ekran tarafında da çerçeveler çok az incelmiş durumda. Bu sayede ekran boyutu 10.9 inçten 11 inçe çıkmış. Malzeme kalitesi olarak da yine oldukça premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir yapıyla geliyor. 7.7 mm kalınlık ve 477 gramlık bir ağırlığa sahip. Çünkü burada Apple'ın A16 yongasını görüyoruz. iPad 10. nesilde A14 vardı. 2 nesil atlamış durumdayız ama uygun fiyatlı bir tablet olduğu için Apple burada Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS de yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ekran tarafında 11 inç QHD Plus 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kez HDR10 desteği de geldi. 500 nit parlaklık gayet yeterli. Şu anda tableti kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz'e eğer iPad Pro'ya geçmezsem alışacağım gibi. Işlemci çok güçlü olduğu için akıcılık biraz geride kalsa da tepkisellik tarafından kurtarıyor ve A16'nın yanında bu kez 4 GB değil 6 GB RAM ile beraber geliyor. Hemen bir parmak izine de bakalım. Evet, parmağı dokundurduğum anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Hoparlör tarafında bir tane altta bir tane üstte olacak şekilde 2 adet stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kamerayla beraber 4K çekimler yapabileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesine bakarsak evet şu anda iPad'in kutusunu çektim. Detaylar gayet net gözüküyor. Renkler ve canlılık da gerçeğe yakın. Video tarafında da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon tarafına detaylı incelemede bakacağız. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da Bluetooth 5.2'den 5.3'e yükselmiş durumda. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda en büyük yenilikler bunlardı. 4. sırada ben tableti oyun için alacağım. Yani oyun performansı olarak alabileceğim en sağlam tabletlerden birini istiyorum. Aynı zamanda da bütçeyi çok yukarılara çıkarmadan tam olarak fiyat performans bir tableti istiyorsam Xiaomi Pad 7'yi görüyoruz. 11.2
6.2 inç IPS bir panelle gelirken burada neredeyse 4K bir çözünürlük, HDR10 Plus, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojileri görüyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en sağlam tabletlerden biri. 144 Hz tazeleme ile beraber de günlük kullanımda yağ gibi akan bir tablet ve 800 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Boyutuna oranla parlaklık çok yeterli. Ekran kalitesi anlamında kesinlikle memnun kalacağınız bir tablet. Donanımda Android tarafında bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini Snapdragon 7 Plus Gen 3'ü görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 90 FPS rahat veriyor. Genel olarak oyunlarda donma takılma ara ara FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve iyi bir performans veriyor. Bu fiyatlarda oyun için bir tablet alacaksak Xiaomi Pad 7 mükemmel bir seçenek diyebilirim. Kamera kısmında ana kamera 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.3 diyaframı görüyoruz. İki kamerayla da Full HD 30 FPS videolar çekebileceğiz. Bu fiyatlarda bir tablette kameradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Batarya kısmında 8850 mAh batarya 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Batarya performansı olarak ortalama bir kullanımda 2 güne kadar götüren bir tablet. Dörtlü stereo hoparlör sistemiyle de oyun oynarken, içerik tüketirken seslerin nereden geldiğini çok net şekilde anlayabiliyoruz. Ses kalitesi olarak da bu fiyatlardaki en sağlam cihazlardan diyebilirim. Malzeme kalitesi olarak da tamamen alüminyum kasası cihazı biraz daha premium seviyeye getirmiş ve 6.2 mm kalınlık 500 gramlık ağırlığıyla da boyutuna oranla ince, ağırlık olarak da ortalama diyebilirim. Tasarım olarak da Xiaomi Pad 7'yi ben gayet beğendim. 5. sırada bütçeyi çok zorlamadan hem performansı hem de genel dengesiyle benim en beğendiğim tabletlerden M3 işlemcili iPad Air'i görüyoruz. 11 inç QHD Plus Liquid Retina ekranına gelirken HDR10, DCI-P3 renk uzayı gibi üst seviye teknolojiler bu ekranda var. Fakat yine 60 Hz'lik bir panelle geliyor. Şu anda tablet piyasasının tartışmasız en iyi ikinci işlemcisini yani M3 çipi burada görürken 8 GB RAM ve 128 GB'dan 1 TB'a kadar 4 farklı depolamayla da beraber geliyor. Tasarım olarak da gayet ince ve hafif bir tablette beraberiz. 6.1 mm kalınlık ve 462 gramlık bir ağırlığa sahip. Tek elle kullanımı da oldukça kolay. Oyun, üniversite, ders çalışmak, içerik tüketmek, gündelik kullanım, video edit her noktada kullanılabilecek kesinlikle üst seviye bir tablet ve şu anki fiyatlarıyla özellikle performans dengesini düşündüğümde bu fiyatlarda alınabilecek açık ara en iyi tablet. Ve son olarak eğer iPad istemiyorsam yani Android bir tablet alacaksam bu noktada son zamanlarda fiyatı bayağı düşen büyük ekran dinamik AMOLED 120 Hz ekranıyla Tabeson Plus'ı görüyoruz. 12.4 inç QHD Plus dinamik AMOLED 2X panelle geliyor. HDR10 Plus gibi güzel teknolojiler de bu ekranda var. Donanımda MediaTek Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz. Bu işlemciyle beraber şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar atmış. Düşük grafiklerde de 120 FPS'i rahatlıkla alabileceğimiz bir işlemci. 12 GB RAM, 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. 10.900 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. S9 Plus'ta en önemli fark ekranda yansıma önleyici kaplamanın kullanılması. Dimensity 9300 Plus'ta da oyun içinde alınabilecek bu fiyat bandında rahatlıkla önereceğim bir tablet. Dostlar şimdi en önemli kısım bu 5 cihazla ilgili son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 5000 civarında tableti video, dizi film izlemek, içerik tüketmek için alacağım. Bu fiyat bandı için en iyi ekran ve en iyi bataryayı istiyorsam Honor Pad X9 bu noktada favorim. Bütçem 7000 civarında ve tabletten çok yüksek bir beklentim yok. Ekran, performans ve batarya olarak beni üzmesin. Aldığımda da beni en az 3-4 yıl idare etsin diyorsan Tab A9 Plus bu noktada çok mantıklı. Eğer bütçem 10.000 civarında benim için birinci öncelik ekran kalitesi ve batarya diyorsan aynı zamanda klavyeli kılıfıyla gelmesiyle aldıktan sonra da herhangi bir aksesuarla vesaire uğraşmayacağın gündelik kullanım için en mantıklı tablet Honor Pad 9 diyebilirim. Fakat benim için performans birinci öncelik. Aldığımda en az 6-7 yıl uzun ömürlü kullanmak istiyorum diyorsan iPad A16 15.006 bütçe ile en iyi seçenek diyebilirim. Android bir tablet istiyorum. 120 Hz ekranı olsun. Aynı zamanda bütçeyi zorlamadan en iyi performansı istiyorsam Xiaomi Pad 7 bu fiyatlarda Android tarafında tartışmasız
şüphesiz en iyisi ve 20.000 bandında da özellikle M3 işlemcisiyle Android tabletlerle kıyasladığımda M3 işlemcili iPad Air özellikle tableti video edit, grafik tasarım, render için kullanacağım veya aldığımda beni çok uzun süre götürsün 7-8 yıl kullanacağım. Gerçekten üst seviye bir tableti uygun fiyata almak istiyorsam bu noktada düşündüğümde iPad Air piyasanın en iyilerinden. Ama benim M3 gibi çok güçlü bir işlemciyle işim yok. Tableti oyun oynamak, içerik tüketmek veya ders çalışmak, not tutmak için alacağım. Büyük ekranlı ve alabileceğim en iyi ekranla beraber batarya olarak da en sağlam tableti istiyorsam Tabes 10 Plus fiyatını oranla düşündüğümde de Android tabletler için de en mantıklı seçenek. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda bu piyasada fiyat, performans, deneyim bu 3 noktada düşündüğümde en sağlam tabletleri inceledik. Şu anki piyasada çoğumuz için de en mantıklı aralık 5.000 ile 30.000 bandı diyebilirim ve tablet alırken de nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu tabletlerin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir şey olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ve bu seriyi de fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.